Seninle ilgili her gün yeni bir şey keşfediyorum. Çalabildiğini bilmiyordum ama. Niye daha önce hiç çalmadın ya da neyi söylemedin? Unuttuğumu sanmıştım. Ben de şaşkınım. Çalabiliyormuşum hala. Bisiklet sürmek gibi herhalde. Yani istesen de unutamıyorsun bazı şeyleri. Kim öğretti çalmayı? Babam çok severdi. Merve! Bir konuşalım mı artık? Sonra konuşsak olur mu? Böyle gergin başlamayalım güne. Merve, aylardır yeterince gerginiz zaten. Şimdi konuşmayınca ne olacak? Bitecek mi, geçecek, gidecek mi? Merve, bir şey söyle bana lütfen. Aylardır mı? Çok abartmıyor musun Hakan? Ben mi abartıyorum? Ha? Tamam hadi günlere vuralım. Tamı tamına 120 gün Merve. Ne oldu böyle söyleyince hafifledi mi? Merve,
Ne oluyor sana? Bana bir şey söyle. Ya en son ne zaman sarıldın bana, hatırlıyor musun? Ya da en son ne zaman sevdiğini söyledin bana? Bu yaşadığımız şey normal mi gerçekten? Tek kelam etmiyorsun bana. Ayrı yataklardayız, ayrı dünyalardayız. Ya ne oluyor Merve, ne oluyor? Gerçekten yeter. Elimi bırakır mısın? Hayır, bu kez bırakmayacağım. Benimle geliyorsun. Hakan nereye? Gel benimle. Hakan. Bu odaya ilk geldiğinde bana ne söylediğini hatırlıyor musun? Ha? Hayal kurmak için çok erken demiştin bana. Ama ben hayal kurmadım Merve. Ben yuva kurdum bize. Ben sana hiçbir zaman benimle evlenir misin de demedim. Benimle yaşlanır mısın dedim sana. Hakan bana yapma bunu ne olur. Lütfen. Kıralım ister misin ya bu eşyaları falan? Ha? Dağıtalım, bu duvar kağıdını falan indirelim. Hepsini böyle kırıp dağıtalım. İster misin? Çünkü sen yoksan bunların hiçbiri yok Merve. Biz yokuz biz. Lütfen. Merve, ben bir şey yapmıyorum zaten. Ben senin yanındayım, buradayım. Görmüyor musun? Sen yapıyorsun bize ne yapıyorsan. Gel, gel daha bitmedi. Hayır yeter lütfen. Gel. Yeter. Hakan tamam yeter lütfen dur artık. Hakan. Merve şu halimize bak. Lütfen. Merve. Bu park neden boş? Çocuklarımız gelmeyecek mi bize? Oynamayacaklar mı burada? Merve nereye kaybolduysan söyle bana. Gelip alayım seni. Elinden tutup tekrar getireyim evimize. Kızımızla tanışalım burada. Oğlumuzla tanışalım. Onlar oynasın burada, biz beraber yaşlanalım. Merve. Niye yapıyorsun bunu bana? Ha? Bak. Yeniden başlayalım mı? Ha? Her şeye yeniden başlayalım istersen. Ama bana bir şey söyle artık. Merve susma artık. Bana bir şey söyle lütfen. Saat 2'deydi değil mi uçuşu? Ne bu böyle? Teselli ikramiyesi mi? Ne alakası var şimdi? Ne bileyim, uçuş saatimi hatırlıyorsun ya. Sevinmeli miyim ben şimdi bu durumu? Bir süredir seni mutsuz ettiğimin farkındayım. Ben de mutlu değilim bu durumda. Ne yapmamızı öneriyorsun peki? Ha? Bir şey söyle, onu yapalım o zaman. Bilmiyorum. Sen gittikten sonra bir süre düşüneceğim. Kendi kendime. Ya daha neyi düşüneceksin, ben anlamıyorum ki. Zaten uzun zamandır kendi kendinesin sen. Hiçbir şey konuşmuyoruz, paylaşmıyoruz. Zaten kendi başındasın sen Merve. Neyi düşüneceksin anlamadım. Yetmedi mi bu kadar süre? Merve bak, bana yardım et.
Ne olduğunu anlamama yardımcı ol. Ne istiyorsun benden? Ne bekliyorsun? Mutlu olmanı. Tek istediğim bu. Bu şekilde mi? Benim koynumda uyuyup uyandığında ben mutsuz mu oluyorum sence? Ya da benimle konuştuğunda, beni sevdiğini söylediğinde, gözümün içine baktığında benim keyfim mi kaçıyor? Bu mu yani? Niye esirgiyorsun bunları benden? Ne istiyorsun benden? Tamam, sen ben yokken otur düşün burada. Ama doğru düzgün düşün. Artık neyi düşüneceksen. Bir an önce karar ver Merve. Çünkü ben gerçekten çok yoruldum bu sessizlikten. Alacağın karar her neyse bana da bildirirsen sevinirim. Bir an evvel. Ya ayrılmak istersen? Seni dinliyorum. Oo, bu ne şeref Nahidim, gözlerime inanamıyorum ya. Nasılsın, daha iyisin değil mi? İyi değilim Derman. Bugün Neriman'ın seneyi devriyesi. Beni mezarlığa götür diyorum. Götürmüyor. Ya Derman amca araba yok, bir şey yok. Otobüs desen tıkış tıkış. Geçen sefer gittik de ne oldu? Yokuşun başında tıkanıp kaldı. Gel burada işte, otur diyorum işte. Ya Neriman burada olsa ne diyecekti sana? Ne işin var Nahit? Otur oturduğun yerde demeyecek miydi? Canımı okur vallahi. Aynen öyle. Gel sen böyle Gel, otur. gel, baba, gel şöyle geç, Gel. geç. Gel, geç şöyle ha. Bak sen merak etme, tamam mı? Ben çiçeği baş ucuna koyacağım anneme. Selamını da söyleyeceğim. Fotoğrafını da çekeceğim, söz, tamam? Sen merak etme, biz kardeşimle baş başa otururuz burada, hadi. Bak bir şey olursa ararsın, tamam mı? Hadi yürü yürü. Hadi git sen, hadi. Nahit Bey, kaldık mı efendim böyle baş başa? He? Günaydın. Günaydın Adalet Hanım, nasılsınız? İyiyim. Nait Bey, mekanı cennet olsun. Nur içinde yatsın Neriman Hanım. Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız Derman Bey? Nasıl gidiyor işler? Sağ olun, sizi gördüm, çok daha iyi oldum. Ben yemek yapmıştım. Size de getirdim. Umarım beğenirsiniz. Ne zahmet ettiniz, ellerinize sağlık. Emir'cim, Buyurmaz mısınız şöyle? yok. Evde işlerim var. Sonra görüşürüz. Tabii, ne zaman isterseniz. Başımızın üstünde yeriniz var. Etiketleri değiştirmişsin yine. He? Etiketleri diyorum, değiştirmişsin. Ha, Emir, ne yapalım bir be kilo Nahit? kabak alabilir miyim?
Ne yapıyorsun kız sen burada? Ne kabak söyledin ya, onu bekliyorum işte. Kabak tadı verdi artık. Geç içeriz. Asabım bozma benim hocam. Derman abi! Nerede kaldı bizim kabaklar? Tamam gönderiyorum. Dolmalık mı olacaktı? Evet. Bunu da deftere mi yazacağız? Önümüzdeki ay halledeceğim. Merak etme kaçmıyor. Estağfurullah ya, ne kaçması? Çek bakalım. Hadi be. Derman hesabı soruyor. Yine mi yazıyoruz diyor. Duydun inşallah. Ya ben kime söylüyorum ya? İnsanda biraz utanma arlanma olur ya. Gün boyu el alemin evini temizlediğim yetiyor. Bir işin ucundan da sen tut. Ya ne yapayım ben de mi geleyim temizliğe? Allah Allah Sen ya. borçları temizle. Ben gerisini hallederim. He. Şu kızının masraflarına da el at bir ara. Yok ya. Onu da mı benim başıma kakıyorsun? Allah Allah. Sen yat kalk. Benim babama dua et be. Şu ev olmasa var ya o zaman ben görürdüm senin halini. O zaman rüyanda oynardın kağıdı kumarı. Senin baban mı bıraktı bize sefaletten başka? Ha? Bir ağzını topla be kadın ya. Toplamazsam ne olur? Bırak o da dağınık kalıversin. Gün boyu ortalığı temizlediğim yetiyor zaten. Al. Seninle tartışmaktan da sıkıldım ya. Hadi ne yapıyorsan yap. İşe geç kaldık. Hadi kalk. Ya En geç saat 8'de buradasın. Beni ağaç etme. tabii ne demek Semiha Hanım? Yani ben bırakayım işi gücü müşteriyi sana özel şoförlük yapayım ya. Günaydın Ferhat. Günaydın. Vallahi sana aidim. Bizim buralarda hava hala pek bir karanlık. Ne oldu yine sabah sabah abla ya? Ayol ne olacak, Hakan Bey yine tersinden kalktı. Merve Hanım'la arası bir türlü düzelmedi gitti. Yahu bu kadın ne inatçı bir şeymiş. Yani haftalardır bizim de burnumuzdan getirdi. Ben anlamıyorum ki bu kadın ne istiyor ya? Adam yakışıklı, zengin, anlayışlı da. Ben sana bir şey söyleyeyim mi abla? Bu kadınınki şımarıklıktan başka bir şey değil. Nankör. Başka birisi olsa onu kolundan tuttuğu gibi kapının önüne koymuştu. Vallahi çok haklısın. Ben de anlayamadım ne istediğini. Halbuki ilk geldiğinde yani tanıştığımızda gayet böyle güler yüzlü, sevecen bir kızdı. Anam ne olduysa oldu böyle birdenbire dönüverdi tersine. GS diyoruz biz buna Makbuleciğim. O ne kız? Gelinlikten önce, gelinlikten sonra. Ay aman be sen de öf. Öyle. Bazısı bu gelinliği giyince başka bir yüz çıkıyor ortaya. Bir de abla çocuk yaptım mıydı? Yandım gülüm keten elva. Kız ne çocuğu? Ayrı yatıyorlar ayrı. Daha neler? Yemin et. İki gözüm önüme aksın ki ayrı yatıyorlar. Kız zaten bütün gün kütüphanede. Kapıyor kendini odaya, dışarı bile çıkmıyor. Geceleri bahçede it ayağı yemiş gibi dolanıp duruyor. Bankta yatıyor, bankta. Hem de çıplak ayak. Abla bu deli mi? Deli falan değil. Dengesizin teki. Ömer Bey geldi, sizi sordu efendim. Hiç kimseyi görmek istemiyorum şimdi. Betül. Hakan gelmedi mi hala?
Günaydın patron. Ne haber? Hoş geldin Ömer. Otur. Ne bu surat ya? Uyanamadın mı daha? Uyudun mu diye sorsana bir. Hayırdır, ne oldu? Neyin var? Yok bir şey ya. Merve ile ilgili değil mi? Hiç saklama abi. Klasik evli ve mutsuz sendromu. Yalan mı? Yalansa yalan de. Allah aşkına Hakan ya. Sen kaç zamandır böylesin? 2 ay mı? 3 ay mı? Ayıp bir şey de değil bu patron. Evliliğin ilk yıllarında olur böyle sorunlar. Herkes yaşıyor yani, normal. Merve de zaten zor bir kız. Ne manada? Ne bileyim. Var yani bir problemi. Belli. İlk zamanlar gülücükler saçıyordu. Şimdi yanına yaklaşılmıyor ya. Yani abi yanlış anlama. Yani senin evliliğinle ilgili yorum yapmak bana düşmez tabii ama ben de seni böyle görünce canım sıkılıyor. Elimde değil. Ne yapayım yani? Ömer tamam. Kapat şu konuyu artık. İşimize bakalım biz. Nasıl bakalım işimize? Sen bir dönüp aynaya baksana. Mutsuzsun Hakan. Mutsuzsun. Bak bana da dilediğini söyleyebilirsin. Hiç önemli değil, fark etmez. Benim görüşüm bu. Dostacı söyler. Bu kız iyi gelmiyor sana. Ya Ömer. Merve ile kulüpte tanıştığımız ilk zamanı hatırlıyorum da. Aranız gayet iyiydi sizin. Çok iyi kız diyordun hatta. Bir iki günlük bir şey sanıyordum ben. Nereden bileyim senin evleneceğini? Al işte ya. Kızdım lan. Ya doğruyu söyleyince de böyle oluyor işte. Kız. Ömer. Çok konuşuyorsun ha. Dürüstlükte ölçü esastır. O ölçüyü kaçırırsan onun adı samimiyet değil, saygısızlık olur. Boş konuşma. Benim karımdan bahsediyorsun. Kelimelerine dikkat et. Hadi havalanına bırak beni. Hadi. Sen bir güzel meleksin, her gönülde çiçeksin. Sen güzel bir meleksin, her gönülde dileksin. Alın bakalım. Oynuyor musunuz dışarı? Yok abla. Elis, düştün sen nerede yüzüne? Düştüm Merve ablaya. O kıyamam beni. Al bakalım. Dikkat Göz edin. bebeğim, uyu, uyu ninni. Hatırlıyor musun? Sana söylerdim bu ninniyi. Böyle dizlerime yatardın. Gözlerini yumana kadar dinlerdin. Sonra bir an susacak olsam uyudun mu diye hemen açardım böyle gözlerini. Hiç unutmadım ki hatırlayayım. O zaman ait hiçbir şeyi unutmadım. Zor zamanlardı. Zor. Hiçbir zaman kolay olmadı ki. Şimdi de öyle. Ben bugün ne yaptım biliyor musun? Yıllar önce bana müzikal öğrettiğin şarkı var ya, onu çaldım. 8 yaşındaydın. Bir günde öğrenivermiştin çalmayı. Bir daha da unutmadım. Artık geçmiş unutma vakti gelmedi mi güzel kızım? O acı günleri. Ha? Nasıl yapacağım peki bunu? Nasıl unutacağım? Güzel kızım. Geçmişin senden aldıklarını değil. Bugün sahip olduklarına odaklan. Gelecekte sahip olabileceklerine odaklan. Benim bir geleceğim yok. Adaleten bana ait hiçbir şeyim yok.
Var. Senin yepyeni bir hayatın var. Bir ailen var. Kim benim ailem? Benim ailem kim? Ben bir söz verdim, tutamıyorum. Ben bu hayatta en değer verdiğim insana verdiğim sözü tutamıyorum. Adalethane ihanet ettim, gücüm yetmedi. Güzel kızım. Mecnun'un gücü yetmemiş aşka. Senin mi yetecek? Bak, ya ona ihanet edecektin ya da kendi kalbine. Sevmişsin işte. Ötesi yok ki bunun. Elinden ne gelir ki başka? O mu arıyor? Açmayacak mısın? Uçağa kalkmak üzere, ona haber verecektir. Ne söyleyeceğim ki ben şimdi ona? Ne diyebilirim ki? Kalbinin sesini dinle. Sana doğru yolu bir tek o gösterir. Affedersiniz. Kusura bakmayın, benim hatam. Mühim değil. Teşekkürler. Affedersiniz tekrar. İyi uçuşlar. Size de. Merve Hanım. Ay, özür dilerim. Korkutmak istemedim. Yemeğinizi buraya getireyim mi? Aç değilim, teşekkür ederim. Ama Merve Hanım, sabahta bir şey yemediniz. Bitkin düşeceksiniz. Yemek istemiyorum Makbule Hanım, teşekkür ederim lütfen. Çıkabilirsin. Selam. Araban güzelmiş. Boğaz'da bir tur partilesek önce. Hı? Sonra sana geçeriz. Olmaz mı? Şu arkadaki kız sizinle mi? Bizimle. İstersen o da gelir. Yok. Konuşun, o tek gelsin. Ne alaka ya? Baksana. Şu gerizekalı seni çağırıyor. Bir bak istersen. Evin uzak mı? Değil. Ne bekliyorsun o zaman? Bulduk. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkürler. İyi istirahatler.
Efendim? Ne yaptın? Dinleyebildin mi kendini? Merve, ben evden çıkarken bana ne dediğinin farkında mıydın sen? Ha? Boşanmaktan bahsettin bana ya. Evet Merve, seni dinliyorum. Konuşacak mısın artık? Merve, konuşsana artık lütfen. Dönünce konuşacağız zaten. İyi geceler. Güzel daire. Kaç para veriyorsun buraya? Ev benim. Ne iş yapıyorsun? Fark eder mi? Ben de eşlik ederim. Tamam. Tamam, soyunmana gerek yok, tamam. Niye geldik o zaman? Geçip otursana şöyle. Ne yapacağız peki? Film falan mı izleyeceğiz önce? Sohbet edeceğiz. Bir sakıncası yoksa. Sonra? Sonrası yok. Sadece sohbet edeceğiz. Kaç yaşındasın sen? 26. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Şöyle yapalım istersen. Ben senin paranı iade edip gideyim, olur mu? Para sende kalabilir. Tamam, geldiğin için teşekkürler. Nasıl yani, istemiyor musun paranı? Hayır. Peki sen bilirsin. Hiç arkadaşın yok mu ya senin? Dostun falan. Var. Benden ne istiyorsun o zaman? Niye para verdin durduk yere? Arkadaşlarım var. Ama gördüğün gibi konuşacak kimsem yok. Garip adamsın. Bir kadeh daha lütfen. 2 olsun.
Tesadüf mü, kader mi? Hangisine inanırsınız? Seçimlere inanırım ben. Böyle düşünecek olursak beni takip etmeyi de siz seçtiniz o zaman. Doğru mu anlıyorum? Önce havalimanı, sonra otel, şimdi bu bar. Üstelik odalarımız da yan yana. Yani bakınca bar boş aslında. Gelip yanıma oturmak sizin tercihinizdi. Kim kimi takip ediyor sizce? Ve sorularıma cevap vermek de sizin seçiminiz. İsterseniz susabilirim ya da gidip başka bir yerde oturabilirim rahatsız olduysanız. Nasıl istersen. Sahra ben. Hakan. Memnun oldum. Seçimlerimize. Niye gözüme bakmadınız? Kadeh kaldırıyorsanız eğer, kadehi kaldırdığınız kişinin gözlerine bakarak içmeniz lazım. Yoksa 5 yıl lanetlenirsiniz. Biz ona 10 yıl diyelim mi? Yani yeterince lanetliyim zaten. Ama tespitleriniz seçimlerinizden daha doğru. Niye kötü bir seçim olduğunuzu düşünüyorsunuz ki? O kadar mı katlanılmazsınız? Bilmem. Karıma sormak lazım. Bence bu aralar öyle olduğumu düşünüyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Her doğru tespitte karşılıklı şat atıyoruz. Var mısınız? Biraz sıyrılalım mı bu melankoliden? Tek yudum içmeden odanıza dönersiniz söyleyeyim. Çünkü ben bu aralar hiç doğru tespit yapamıyorum. Var mısınız yok musunuz? Siz onu söyleyin. Sizi dinliyorum. Karınızı çok seviyor olmalısınız. Bu kadar kafaya taktığınıza göre. Kolaydan zora doğru gidelim. Kaç yıldır evlisiniz? Soru yok dedik ama sadece tespit. Tamam. 6 yıldır evlisiniz. Yani 6'lıyı tutturdunuz ama 6 yıl değil. 6 aydır evliyim ben. Şaka yapıyorsunuz. Çok erken başlamışsınız kavga etmeye. Sıra bende sanırım. Alyansınız yok. Evli değilsiniz. Sorumu tespit mi? Tamam. Daha önce başınızdan bir evlilik geçti. Yanlış tespit. Beni hiç ilgilendirmez tabii ama merak ediyorum. Yani cevaplamak zorunda değilsiniz. Ama hiç tanımadığınız biriyle dertleşmek iyi gelebilir. Hatta bir faydam dokunabilir. Çünkü bir kadını bir kadından daha iyi kimse anlayamaz. Sorum şu. Evliliğin daha 6. ayında nasıl bir problem yaşadınız? Neydi derdiniz? Bu konuyu kapatalım mı ya? Seni gerçekten sevdiğine inanıyor musun? Sıra sende galiba değil mi? Yani bir kadın için acı çeken gördüğüm ilk erkek olabilirsin. Aslında biz erkekler olarak yani
Sadece tensel konularda değil, duygusal anlamda da acı eşiğimiz çok düşük. Ya zaten senin dediğin gibi olsa meyhanelerde de Zeki Müren çalmazdı ki. Davul zurna falan çalardı. Neyse sohbet yok zaten. Sıra bende galiba. Duygusal biri değilsin. Hatta hayatım boyunca hiç aşık olmadın. Yanlış tespit. Daha önce kimseyi aldatmadın. Hayır dur. Aldattın. Daha önce birini aldattın. Biliyordum aldatmışsın. Evet ama... karımı değil. Onu hiç aldatmadım. Sen? Sorumu tespit mi? Sen daha önce hayatında olan birini aldattın. Ben de biliyordum. Daha önce hiç aldatılmadın. Karının seni hiç aldatmış olabileceğini düşündün mü? Fazla içtik değil mi bu? Oyun bitsin bence artık. Ben bir lavaboya gidiyorum. Dönerim. Evlat kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Sağ ol amca. Elektrik kesiyorum. Kaç numara? 2 numara. 2 mi? Evet. Evlat yapma be. Kesme elektriği. Adam hasta. Bir hafta izin ver, onlar öderler. Benim de elimden bir şey gelmiyor amca. Emir kuluyuz biz. Daha önce gelen memur kesmemişti ama. Kesmemiş ama seninkiler de ödememiş amca. 4 aylık borç gözüküyor. Ne yapayım ben şimdi? Ya evlat adam çok hasta. Elektriği kesersen perişan olurlar. Oğlu da işsiz. Her gün sokaklarda çocukcağız iş arıyor. Yapma etme be. İdare ediver bir hafta. Öyle olmuyor işte amcam. Ben de işimden olurum. Benim de geçinmek zorunda olduğum bir ailem var. Kusura bak. Evet, dün de bir beyefendiyle görüştüm. O da size geri dönüş olacak dedi ama... Serdar. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Görüşmek üzere. Ne oldu baba? Telefon neymiş görüşmesi, ne oldu? Şuna bir baksana. Tüpü mü bitti ne? Ne yaptın? Ayarıyla mı oynadın ya? Onu değil. Televizyon. Açılmıyor, kapandı. Anlamadım gitti. Ver ver, pili bitmiştir bunun. Ha? Yok.
Derman amca sende elektrik var mı ya? Serdar, boşuna kurcalama oğlum. Az önce memur geldi. Fatura borcunuz varmış, elektriği kestiler. Durumunuz yok. Biliyorum bana kızacaksın ama... Derman amca ben hallederim. Sıkıntı yok. Oğlum biz burada komşuyuz. Bunda gurur yapacak bir şey yok ya. Al şunu. Borcunuzu öde. Sonra verirsin sen bana parayı. Derman amcam ben hallederim dedim. Tamam. Sen dert etme. Düşünmen yeter. Baba Allah'ını seviyorsan sen ne yapıyorsun ya? Ha? Düşeceksin kalacaksın gel şöyle. Serdar, bana dürüst ol. Elektriği kestiler değil mi? Yok baba trafoda sorun varmış gelecek. Yok bir şey yani kesme mesme yok tamam. Hadi gel sen böyle. Serdar. Baba yok bir şey. Tamam halledeceğim ben. Hadi gel sen. Ha evlat ben de seni arıyordum. Gel gel. Kır şu mührü kır. Kır oğlum. Aa ben ödedim faturayı ya. Gel. Amca yapma. Kır ya. Aa yalan mı söyleyeceğim? Baban yaşındadır mı? Of Kır şunu. amca, of. Kır ya. İnanmıyorsan açar telefonu sorarsın. Hadi kır şunu. Kır. Ödedik diyoruz ya. Günaydın Derman Bey. Günaydın Adalet Hanım. Börek yaptım, size de getirdim. Ne zahmet ediyorsunuz böyle her sabah? Yani koca bir tepsi börek nasıl bitirelim tek başına değil mi? Yazık olur sonra. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Mis gibi vallahi. Evlat al bir tane sen de al. Allah seni sevdiğine bağışlasın güzel abla. Çiçek alır mısın? O güzel gözlerine nazar değmesin ablacığım. Bir tanecik gül be. Hadi be ne olur. Allah seni kocana, çoluğuna çocuğuna bağışlasın. Bir tanecik. Hadi ne olur. Tamam. Çiçek alma. Ama bir yemek ısmarla. Ne olur karnım aç. Peki. Al bakalım. Benim mi hepsi? Sarı gül ayrılıktır ama. Yalan demişler. Tam tersine abla. Sarı sarılmaktır, kavuşmaktır. Efendim? Efendim? Seni çok özledim. Bugünlük mesele değil bu.
uzaktayım diye de değil. Seni uzun zamandır çok özlüyorum. Hiç aklımdan çıkmıyorsun. Yatıyorum, kalkıyorum, her an aklımda sen varsın. Merve. Merve, cevap vermeyecek misin yine? Özlemedin mi beni? Sonra konuşuruz. Peki Merve. Peki sonra konuşalım. Efendim Ömer. Niye açmıyorsun abicim telefonlarını ya? Neredesin sen? Ya, bu meşgul yakalamasam bunu da açmayacaktın değil mi? Merve ile konuşuyordum. Ömer, ben çok yorgunum ya. Önemli bir şey varsa söyle hadi. Yok. Görüşmeleri ne yaptın? Onu soracaktım. Bir de ben seni merak ettim ya. Hala kızgın mısın bana? Ömer, tamam hallettik dedim ya. Birbirimizi anladığımızı umuyorum. Niye sesin kötü o zaman hala? Ne oldu? Barışamadınız mı Merve'yle? Ömer, sonra konuşalım mı? Kapatmam lazım. Tamam. İtiraf et, kurtul. Anlamadım. Neyi? Yanımda olmayı seçtiğini. Tesadüfler yok, tercihler var. Kendin söylemiştin. Ben tercihimi kahvaltıdan yana kullandım. Gördüğün gibi ben de. Sağ ol. Çok düşünüyorsun bence. Yani ilişkiler basittir. Böyle kafayı takmaya değmez. Benim ilişkime kafa yorduğumu nereden çıkardın anlamadım ki. Peki, öyle olsun. Akşama bir planın var mı bu arada? Yok. Senin var galiba. Var, evet. Bir yemeğe davetliyim. Güzel. Olağanüstü bir adamla baş başa yemek yiyeceğiz. İyi, sevindim senin adına. Ve bu adam sensin. Ya oradan baktığında olağanüstü bir adam gibi mi duruyorum? Kesinlikle. Ama ben gelemem büyük ihtimal. Toplantıda olacağım. Sen bilirsin. Ben saat 9'da burada olacağım. Beklerim. Bence geleceksin. Anlamadım. Yemeğe. Bence beni yalnız bırakmayacaksın. Kız, telefonunu alıp baksak mı acaba? Nasıl olacakmış o iş? Ara ara misafir odasında uyuyor ya. Ben gizlice gelip bakarım. Bunun bir şey sakladığı kesin. Hakan Bey'i deli etti. Bizi de heder etti. Ay yok, ben dayanamayacağım. Öleceğim meraktan. Abla saçma sapan konuşma. Onun telefonunun şifresi neyin bir şeyi vardır canım. Sen o işi bana bırak. Ben o konularda uzmanım. Rahmetli enişten sağ olsun. Abla hadi saçma sapan konuşma. Gizli gizli telefon karıştırmak da neyin nesi ya?
Allah Allah. Biz işimize gücümüze bakalım. Kocası var, o ilgilensin. Aman iyi. Ay! Ay ne oluyor kız? Aa! Abla. Görüyor musun seninkine nasıl ateş ediyor? Attığını da vuruyor ha. Kız bana bak. Bu sakın Hakan Bey'i vuracak falan olmasın. Tövbe de. Gündüz gözü neyi talim ediyor bu? Abla sence Hakan Bey karısının bu kadar iyi nişancı olduğunu biliyor mudur? Silah Hakan Bey'in. Ama ne onun ne de Merve Hanım'ın bugüne kadar ateş ettiğini ben hiç görmedim. Allah Allah ya. Bir kadın bu kadar iyi ateş etmeyi nereden biliyor olabilir ki? Hanımın olmaz işleri işte. Maydanozsuz salata olmazmış. Olmaz tabii ya. Hadi afiyet olsun. İyi akşamlar Derman amca. İyi akşamlar güzel kızım. İyi oldu seni gördüğüm. Annenin siparişleri var içeride. Emir bekliyor. Söyle depodan versin sana. Annem sipariş mi verdi? Hiç bana söylemedi. Vallahi orasını ben bilmem. Emir içeride bekliyor. Derman amca ne olur. Annem Emir'le benim görüştüğümü duyarsa öldürür beni. Merak etme güzel kızım, benden sır çıkmaz. Hadi bekletme. Ah. Emir. Delirdin mi sen? Niye söylüyorsun Derman amcaya? Ya bir dur, bir sakin ol. Neyi söylemişim? İkimizi tabii ki. Ya söylese anneme? Ya Derman amcadan bahsediyoruz Seda. Hayatta anlatmaz kimseye, saçmalama. Çok özledim seni. Ben de seni. Ama çok kızdım sana. Yani ne diyeceğimi bilemedim adama ya. Niye geç kaldın bu kadar? Ek ders mi vardı? Yok. Okuldan sonra direkt teyzemlere geçtim. Evi temizledim. Ne bakıyorsun dımdın insan hadi. Sen gelmiyor mu? Bende bir kadın var. Bütün gün faturaları öde, borçları kapat diye vır 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 başımın etini yiyor. Mecburen gece gündüz çalışacağız artık Semiha Hanım. Aman. Ne yapalım? Aman. Dilinde pabuç kadar. Hemen laf çarp. Yavaş kapat kapıyı. Yavaş. İstediğim gibi kaparım. Hadi anca gidersin. Yürü. Oo Semiha Hanım! Hoş geldin, sefalar getirdin. Nasılsın, iyi misin Semiha Hanım? Hoş bulduk da ne oluyor Derman abi? Eyvah. Akşam bağırmasan mı? Annem burada olduğumu görürse öldürür beni. Şş, tamam dur, sakin ol. Derman amca oyalar onu. Bir de niye söyledin diye kızıyordun. Haber olmasa basılmıştık şu an. Benim işitme cihazının pilleri bitti de kendi sesimi duyamıyorum. O yüzden bağırıyorum Semiha Hanım. Bir dakika ya. Sen ne zamandan beri işitme cihazı kullanıyorsun? Napolyon kirazı mı? Semiha Hanım, bu mevsimde Napolyon kirazı ne arar ya? Kiraz demiyorum abi ya. Cihaz diyorum. İşitme cihazı. Tamam ya. İşim gücüm var benim. Boş ver, ben sana marul vereyim. Marul, güzel marullar var. Abi, Gel. para yok üstümde, para yok. Senden para isteyen mi var ya? Gel marul vereyim ben sana marul. Gerçi dükkanı da kapatmışız. Başka sefer artık. Abi sen neyin peşindesin? Hangi konuda? Sende bir haller var. Ha sen benimle arayı iyi tutup da defterdeki borçları falan sildirmeye çalışıyorsan avucunu yalarsın. Para mara yok bende. Önümüzdeki ay. Ya senden para isteyen mi var Semiha Hanım? Komşuluk öldü mü? Öldü, haberin yok mu? Selasını okudular, cenazesini de kıldılar. Başın sağ olsun. Hadi selametle. Semiha Hanım! Gitti. Neyse gideyim ben de artık. Sonra kızar bana neredesin sen diye. Tamam. Ha, dur. Telefonunu sessize al, gece mesajlaşırız. Tamam. Görüşürüz. Ben bir söz verdim tutamıyorum. Bu hayatta en değer verdiğim insana verdiğim sözü tutamıyorum.
Adalethane ihanet ettim, gücüm yetmedi. Mecnun'un gücü yetmemiş aşka. Senin mi yetecek? Ya ona ihanet edecektin ya da kendi kalbine. Sevmişsin işte. Ötesi yok ki bunun. Elinden ne gelir ki başka? Sarıgül ayrılıktır ama. Yalan demişler. Tam tersine abla. Sarı sarılmaktır, kavuşmaktır. Efendim? Sana bir şey soracağım Merve. Dürüstçe cevaplamanı istiyorum. Evet, dinliyorum. Beni seviyor musun Merve? Merve. Merve, beni hala seviyorsan bunu duymaya gerçekten çok ihtiyacım var şu an. Sana söyledim Hakan. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Döndüğünde konuşacağız zaten. Merve, soru çok basit. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Tek kelime. Evet ya da hayır. Hakan lütfen. Merve, tek kelime. Evet ya da hayır. Hayır. Şu an cevaplamayacağım sorunu. Döndüğünde konuşuruz. Hakan Bey, bir notunuz vardı. Şöyle vereyim. Teşekkürler, sağ olun. Toplantını iyi geçir umarım. Olur da erken biterse seni bekliyor olacağım. Soru çok basit. Beni seviyor musun, sevmiyor musun? Tek kelime. Evet ya da hayır. Hayır. Özür dilerim. Atkı almıştım da sana yakışacağını düşünerek. Gerçi küçük bir şey ama beğenirsin. Bakmayacak mısın? Üstündekileri çıkar. Evet ya, içerisi sıcak bayağı. Diğerlerini de. Sohbet edeceğiz sanıyordum. Paranın karşılığını vermek istemiyor musun? Çıkar üstündekileri hadi. Niye bozuldun şimdi anlamadım ki seni. Kıracak bir şey mi yaptım? Basit mi buldun hediyeyi, ne oldu? Sana üstündekileri çıkart dedim. Paranın karşılığını verdiğine göre giyinebilirsin.
Şimdi konuşabiliriz. Çok güzel bir yermiş bu arada. Etrafındaki güzellikleri görmeye başladın sonunda. Hakan, sana bir şey söyleyeceğim. Ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani bilmeni istedim. Vallahi açık açık söyleyeyim ben sana. Söylediklerine hiç inanmadım. İster inan ister inanma. Gerçekler bunlar. Zayıflıktan hoşlanmıyorum sadece. Aşık olma hali bana zayıflık gibi geliyor. Bence tam tersi. Aşk insanı her zaman güçlendirir. Dün akşam hiç öyle görünmüyordun ama. Aşk bayağı canını sıkmış gibiydi. Yani bu konunun aşkla bir ilgisi yoktu. Her şeyin aşkla ilgisi var. Güven de öyle. Aşıksan eğer karşındakine güvenmek zorundasın. O zaman da zayıf düşersin. Çünkü seni incitme konusunda bütün inisiyatifi karşı tarafa bırakmış olursun. Ya senin bu söylediğin neye benziyor biliyor musun? Hani kişisel gelişim kitapları okuyup kendine bilgi sayanlar var ya. Ya da ne bileyim böyle birkaç tane yemek kitabı okuyup aşçı olduğunu sananlar. Onun gibi bir şey. Tecrübe çok gerekli bu hayatta. O yüzden bence aşkın tarifi falan yok. Ben de el yordamıyla bulurum yolumu o zaman. Ya da bakarsın, günün birinde biri karşıma çıkıp yol gösterir bana. Efendim Makbule. Merve Hanım, geç kalınca bir arayayım dedim. Kaçta dönersiniz eve? Sizin için harika yemekler hazırladım. Sofrayı kurayım mı? Gerek yok Tokum. Merve Hanım lütfen. Bakın siz bize emanet sayılırsınız. Makbule yeter artık tamam. Yemeyeceğim istemiyorum. Komşulara falan dağıt. Kapatıyorum. O boynundaki kolye. Ucunda alyans mı var onun? Hayır. Karını falan mı kaybettin? Alyans değil dedim ya. Niye bakmıyorsun bana hiç? Gözlerime bakmadan konuşuyorsun. Kim yaraladı seni? Kalbini kim kırdı? Anlamadım. Ne dedin sen? Kim kırdı kalbini diyorum. Aklında kim var? Bakıyorsun ama hiçbir şey görmüyorsun. Ölen karının yüzüğü değil mi? Bugünlük yeter bu kadar. Git hadi buradan. Ne oldu? Sohbet ediyorduk. Git hadi. Hediye de al. Unutma bunu burada. Git. Hoş geldin. Canım. Çok özlemişim seni.
Ben de. Bir şey sorabilir miyim sana? Tabii ki. Neden ben? Sen harika bir adamsın. Kendinin farkına var artık. Ne yapıyoruz biz şu anda? Sen ne yapmak isterdin? Günaydın. Günaydın. Seni bilmiyorum ama ben hiç pişman değilim. Hatta dün hayatımın en güzel gecesiydi diyebilirim. Ne oldu, pişman mısın? Yaşanmaması gereken bir şeydi ama yaşandı. Seninle bir ilgisi yok. Benim hatam. Yo, yanılıyorsun, benim hatam asıl. Dün gece hayatımda ilk defa kendimi duygularıma teslim ettim. Ve duygularımı teslim ettiğim adam evli. Merve Hanım. Ne yapıyorsun sen? Niye kapıyı çalmıyorsun? Çaldım efendim. Cevap verdin mi? Girebilirsin dedim mi? Haklısınız, benim hatam oldu. Kaan Bey aşağıda kahvaltıya oturdu da ona haber vereyim dedim. Günaydın. Günaydın. Nerede kaldın ya? Beraber kahvaltı yaparız diye düşünüyordum. Özür dilerim. Midem rahatsız, biraz yiyemeyeceğim de eşlik ederim sana. Böyle olur mu ama? Takılma. Ben atıştırırım sonra bir şeyler. Sen lütfen ye. Tamam. Çok açım. Kardeşinle konuştun mu hiç? Aradı mı? Hı hı. Hatta birkaç kez konuştuk. Toplantısı vardı. Ne oldu? Bir sorun mu var? Yo. Aramıştım da ben de ulaşamadım. Ondan. Hı. Döner sana dediğim gibi. Toplantısı vardı. Ne güzel yağıyor.
Merveciğim. Sorun ne? Bir şey yok abi. Tükenmişlik sadece. Tükenmişlik mi? Bu mu? Yani. Merveciğim. Hakan arıyor. Alo. Bil bakalım neredeyim? Böyle konuştuğuna göre İstanbul'dasın. Evet. Hatta şu an neredeyiz? Bana niye söylemedin ki konuştuğumuzda? Oğlum fırsat mı verdin? Toplantım var dedin, kapattın suratıma be. Haklısın. Yani burada program yoğun biraz. Ben aslında otelde kalacaktım da Merve bırakmadı, ısrar etti. İyi yapmış abi. Evde kalmak varken sen niye otelde kalıyorsun ki zaten? Bak ben de bir iki güne geleceğim zaten oraya. Mutlaka bekle beni, tamam mı? Gitme bir yere, kaybolma. Biliyorum Merve'yle konuştuk. Durumlar nasıl orada? İyi abi işte. Bildiğin gibi her şey yolunda. Ya sen beni bırak, asıl sen nasılsın? Toparladın değil mi kendini? İyiyim ben, iyiyim. Önemli bir şey yok. Yani bilmediğim bir şey yok, neyse. Vereyim Merve'ye. Yok, gerek yok abi. Ben ararım zaten onu ya. Konuşuruz biz. Abi ben birazdan toplantıya gireceğim de. Bak sen benim dediğimi unutma, tamam mı? Bekle beni mutlaka. Gitme bir yere. Tamam, toplantıdan çıktıktan sonra ara, bekliyorum. Tamam, arayacağım. Konuşuruz. Hoşça kal. Evet. Dökül bakalım. Bir şey yok dedim ya. Nasıl bir şey yok ya? Merveciğim, telefonu uzatıyorum. İstemiyorsun. O eveliyor, geveliyor. Ne oluyor ya? Biz abi kardeş değil miyiz? Niye anlatmıyorsun sen bana? Ya çözemeyeceğiniz bir durum mu? Anlamadım ki. Kavga mı ettiniz? Ne oldu yani? Konu ne? İleride anlatacağım. Söz veriyorum. Tamam. Nasıl istersen. Hakan'la boşanmak üzereyiz abi. Olan bu. Merveciğim, Hakan seni çok seviyor. Çok seviyor. Annemden, benden, bu dünyadaki herkesten daha çok seviyor. Sen biliyorsun bunu. Tamam, ben karımı kaybettim ve toparlamaya çalışıyorum, toparlayacağım. Kesinlikle. Ama Hakan seni kaybederse var ya, toparlayamaz mı? Senin boşluğunu hiçbir şeyle, hiç kimseyle dolduramaz, kendisiyle bile. O yüzden yapma böyle. Ne Hakan'a, ne kendine. Böyle bir şey yapma. Tamam mı?
Kolyeni odamda unutmuşsun. Ne oldu, ne bu tavır? Sence? Bak ben seni kırmak istemedim. Karımı gerçekten seviyorum, hepsi bu. Söylemiştim sana zaten. Benim hatam. Tek başına işin altından kalkamıyorsun değil mi? O zaman bırak sorumluluğu ben alayım. Senin hiçbir hatan yok. Ben istedim diye oldu. Seni istedim ve zorladım. Belki de hikaye bundan ibarettir. O yüzden kendini suçlama böyle. Rahatla biraz. Hoş geldiniz. Merhaba. Rezervasyonunuz var mıydı? Hayır, Hakan da hastanın eşi. Geldiğinizde haber vermemi ister misiniz? Teşekkürler, sürpriz yapacağım. Peki. 3. kat, 318 numara. Teşekkürler. Görüşürüz. Hakan. Bu gece senin odandayız. Sana bir sürprizim var. Nalan. Ne işin var senin burada? Zamana ihtiyacım var, düşüneceğim demiştim.
Düşündüm. Seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Kızgın mısın bana? Ya Merve, normal mi Allah aşkına şu yaptın ya? Ya aylardır yanıma gelip tek kelime etmedin bana. Şimdi o kadar yoldan çıkıp geliyorsun, seni özledim diyorsun. Bu mudur? Daha dün bana ayrılıktan bahsediyordun sen. Şimdi ne değişti? Seni gerçekten sevdiğimi anladım ve... Sakın bana sevgiden bahsetme bak. Sakın. Dört ay ya Merve. 4 ay ruh gibi dolaştın evde. Dün resmen yalvardım ben sana. Beni seviyor musun dedim. Tek kelime istedim ya senden. Evet ya da hayır. Sen ne yaptın? Sustun yine. Gelince konuşuruz dedim bana. Şimdi niye buradasın? Gözlerinin içine bakarak söylemek istedim çünkü. Seni seviyorum Hakan. Seni gerçekten seviyorum. Merve niye yapıyorsun bunu bize ya? Anlamıyorum. Niye yapıyorsun ya? Verecek cevabın yok değil mi? Sonra konuşalım mı? Nasıl bir organizasyon yapalım? Ben mi geleyim, sen mi gelirsin? Karar senin diyorsun galiba. Peki o zaman ben geliyorum. Tamam. Tamam, ben geleceğim, birazdan oradayım. Nereye gidiyorsun? Ben bir iş gezisindeyim, farkındasın değil mi? Misafirim var, lobide beni bekliyor. Onun yanına gideceğim. Benim de gelmemi ister misin? Dönerim ben hemen. Hızlısın. Ne oldu? Sus. Karım yan odada. Ne? Ben odaya gittiğimde beni bekliyordu. Bak, ulaşmam gerekirse ben seni arayacağım, tamam mı? Ama sen beni sakın arama. Sakın. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Kafanı karıştırdığımı biliyorum. Farkındayım. Seni çok üzdüğümün farkındayım. Bütün yaşattıklarım için, bütün olanlar için çok özür dilerim. Ayrıca buraya da habersiz gelmemeliydim, biliyorum. Bunun için de özür dilerim. Ama ne yapayım? Tutamadım kendimi. Seni çok seviyorum Hakan. Seni gerçekten çok seviyorum. Ne olur bana böyle yabancıymışım gibi bakma. Yeni bir sayfa açalım mı? Hı? Yeniden başlayalım. İlk zamanlarda olduğu gibi. Lütfen. Son 4 ayı ne yapacağız peki? Hiç yaşamadım.
yaşanmamış saysak. Merve bak. Bence lafı hiç dolandırmayalım biz. Sen yeniden başlamak mı istiyorsun? O zaman bana ne olduğunu anlatacaksın. Gerçekten ne olduğunu. Ama dürüst ol. Ne saklıyorsun benden? Her şeyi anlatacağım sana. Söz veriyorum. Ama önce yemeklerimizi yesek. Baş başayken konuşsak. Olmaz mı? Ben aç değilim. Sen ye yemeğini o zaman. Her şeyi anlat bana sonra. Ben bir lavaboya gideyim. Döndüğümde yemeğim bitmiş olursa sevinirim. Karın çok güzelmiş. Sana yanıma gelme demedim mi ben? Yo, seni aramamamı söylemiştin. Ayrıca karının bizi bulamayacağı tek yer erkekler tuvaleti. Tek bir şey soracağım sana. Karının yanındayken de beni arzuluyor musun? Karımdan bahsediyorsun, saçmalama. Biliyorum. Ama zaten cevabımı aldım. Fularınızı düşürmüşsünüz. Teşekkür ederim. Bende de aynısından vardı. Ama çok sevdiğim birine hediye ettim. Yememişsin hala yemeğini. Seni dinliyorum Merve. Yine o tanıdık sessizlik. Ben odaya çıkıyorum. Çok yorgunum. Sen keyfine bak. Hakan?
Hakan. Kocan seni sevmiyor. Saat 21'de Flavius restorana gel, kendi gözlerinle gör. Ya ne iyi ettin geldin Ömer. Vallahi sevindim seni gördüğüme. Asıl sen hoş geldin ya. Vallahi çok da iyi gördüm. Sağ ol. Otur. Ne içersin? Gel otur ya, gel içeriz sonra gel. Gel biraz sohbet edelim. Peki. Vay be. Kaan Bey. Ömer. Ya ben sana bir şey soracağım. Bunların arasında ne var? Yani belli bir şey var, bir sorun var da. Yani ben tam anlayamadım. Belki sen konuşmuşsundur. Konuştum. Hakan'la ilgili bir sorun yok. Bütün sorun Merve'de. Nasıl yani? Kendini kapattı. Kimseye de bir şey söylediği yok. Adam aylardır kabusta gibi ya. İlk zamanlar karışmayayım dedim. Ama ben de sonra fikrimi söyledim Hakan'a. Gerçi o da kızdı, tepki verdi ama ne yapsaydım yani, adam kötü söylemese miydim? Şu yüzden söylüyorum sana. Bu kız iyi gelmiyor Hakan'a. Bil. Yanılıyorsun. Onlar birbirlerini çok seviyorlar, tamam mı? Birbirini bu kadar çok seven insan halleder. Hallederler yani. Çok takılmamak lazım. Sen de çok takılma. Çok takmışsın, boş ver. Hadi bakalım. Ne içiyorsun? Kahveni içerim. Tamam, kahve. Neredeydin? Haber de vermedin. Arıyorum, açmıyorsun. Toplantıdaydım. İş için buradayım biliyorsun değil mi? Tatil için gelmedim. Birazdan yine çıkacağım. Kocan seni sevmiyor. Saat 21'de Flavius restorana gel, kendi gözlerinle gör. Sekiz buçukta Flavius restorandayız, hatırlatayım istedim. Konuştuğumuz gibi. Gelmeyeceksen eğer haber ver. Gelip karınla konuşayım. O gelir belki benimle. İptal edemez misin toplantını? Bizim için çok güzel bir masa ayırttım. İptal edebilsem ederim zaten Merve. İstanbul'a döndüğümüzde oturur baş başa yemek yeriz. Problemin ne olduğunu merak ediyordun ama değil mi? Dün yemekteyken konuşalım demiştin. Öğrenmek istemiyor musun? Toplantını iptal et, sana her şeyi anlatacağım. Merve, ben artık nedenlerle ilgilenmiyorum. Direkt sonuçlarla ilgileniyorum. Maalesef bizi bu duruma da sen getirdin. O yüzden hiçbir şey umurumda değil. Hakan, söz veriyorum her şey eskisi gibi olacak. Hadi iptal et. Merve, umurumda değil diyorum. Bırak beni. Yapma ne olur. Sana çok ihtiyacım var. Burada kal. Yanımda kal, benimle kal. Merve, benim de sana ihtiyacım vardı. Ama sen hiçbir zaman yoktun. Ne gördün beni, ne duydun. O zamanlar görmezden geliyordun. Şimdi zor gelmez sana.
Geleceğini biliyordum. Bana başka şans bırakmadın. Karıma söylemekle tehdit ettin. Gerçekten söyleyeceğimi düşünmedin herhalde. Ben mutlu bir yuvayı yıkacak kadar vicdansız mıyım sence? Gerçekten mutluysan tabii. Yani orasını bilemiyorum. Sahra, ben seni tanımıyorum. Ne yapıp ne yapmayacağını bilemem o yüzden. Haklısın. Birbirimizi tanıyacak fırsatımız olmadı hiç. Ne istiyorsun benden Sahra? Gel dedin geldim işte. Amacın ne? Sadece yemek yemek istiyorum, o kadar. Ne söyleyelim sana? Ne yersin? Flavius restoranına gidecektim ama çok mu uzak acaba? Hayır efendim. Hemen çıkışta sağda. Yürüyerek gidebilirsiniz. Niye avutuyorsun beni Hakan? Üzülmeyeyim diye mi yoksa gidip karına her şeyi anlatmamam için mi? Hangisi? Eğer ikincisi ise hiç boşuna uğraşma. Yani dediğim gibi hiçbir şey anlatmayacağım zaten. Ama eğer birincisi ise lütfen yemeğine odaklan. Gülümse biraz. Bu kadarıyla da avunabilirim yani. Dediğim gibi ben öyle çok karmaşık bir kadın değilim. Öyle küçük şeylerle de mutlu olabiliyorum yani. Fularınızı düşürmüşsünüz. Teşekkür ederim. Hakan. Teşekkür ederim. Sen olağanüstü bir adamsın. Karın sana sahip olduğu için çok şanslı. Ama otelde beni bekliyor şu an. Birbirimizi bir daha görür müyüz sence? Beni özlemeyeceğinden emin misin? Sara bak. Öyle olsa bile senin bundan haberin olmayacak. Ben bundan eminim. Özür dilerim. Anlatacak mısın ne olduğunu? Yoksa yine fikir mi değiştirdin? Konuşmayacak mısın yine? Ben bir çocuğum olamayacağını öğrendim Hakan.
Hiçbir zaman. Asla. Sana bir aile veremeyeceğimi öğrendim. Tanıştığımız günden beri söyledin hep. Çocukları ne kadar çok sevdiğinden bahsetti. Bir oğlun olmasını ne kadar çok istediğinden bahsettin. Ellerinle yaptın ya bahçedeki park. Odalarını tasarladın. Günlerce, haftalarca uğraştın Hakan. Beni hayatta en çok istediğin şeyden mahrum kalabilecek kadar sevebilir misin diye düşündüm. Hep. Benim sana bunu yapmaya hakkım yok diye düşündüm. Ben de 4 ay önce öğrendim. O günden beri de seni terk etmek için elimden ne gelirse yaptım. Denedim. Ama beceremedim, olmadı. Kaç doktora gittim. Bir yolu vardır belki dedim. Kaç hastaneye danıştım. Hepsi aynı şeyi söyledi. Benimle birlikte olursan çocuğun olamayacak Hakan. Ben ömrümün sonuna kadar seninle yaşayabilirim. Ömrümün sonuna kadar yaşarım. Sen yapabilecek misin? Sen beni terk edeceksin diye korktum. Söyleyemedim. Hiçbir şey söyleyemedim. Böyle bir şey için seni terk edeceğimi nasıl düşünürsün sen? Çok istedim. Yemin ederim. Beceremedim. Gücüm yetmedi. Hakan ne olur beni bırakma. Ne olur beni bırakma. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Hiçbir zaman. Şimdi beni sevdiğini söyler misin? Seni çok seviyorum. Canımdan çok seviyorum seni. Ne yapıyorsun burada? Üşüteceksin, girsene içeri. Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Biz. Sonra dün gece bana söylediklerini. Yine söylesene. Seni çok seviyorum. Canımdan çok. Ayrılıktan bahsetmeyeceğim bir daha sana. Benden bir daha öyle şeyler duyamayacaksın. Asla. Çok seviyorum seni Hakan. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin aramıza girmesine müsaade etmeyeceğim. Biraz daha kalalım mı burada? Balayı da yapmamıştık zaten. Lütfen. Tamam.
Sen nasıl istersen. Daha önce gelmiş miydiniz buraya? Hı hı. Sevdiğim bir arkadaşım. Peki hangisi daha güzeldi? Arkadaşınızla olan mı, kocanızla olan mı? Vallahi ikisinin de yeri ayrı. Evliliğiniz nasıl gidiyor? Mutlu musunuz? İyi geldi mi bu tatil size? Kesinlikle. Buraya gelmek hayatımda verdiğim en doğru karardı. Siz de bir gün evlenirseniz mutlaka kocanızla da gelin. İmkansız. Evlenmeyi hiç düşünmedim. Niye biliyor musunuz? Niye? Verdiğim bir söz var da ondan. Aşk, verdiğimiz sözlerden daha önemlidir bazen. Hiç sanmıyorum. Bu arada kocanız nerede? Niye yalnızsınız şu anda? İşi var. Ben de iş için gelmiştim aslında. Ama sinsi bir kadın işimi yapmama mani oldu. Ve o sinsi de ben oluyorum galiba. Kendini bilmek iyidir. Merve. Kızım sen ne halt etmeye geldin buraya? Her şeyi planladık, tek tek konuştuk. Sen de kabul ettin. Burada olmaman gerekiyordu, bu şekilde anlaşmamıştık. Nereye gidiyorsun? Bırak kolumu. Hayır, bırakmayacağım. Minik kelebeğim. Biz bir söz verdik birbirimize. Bırakmayacağız dedik, unuttun mu? O yüzden şimdi yukarı çıkıyorsun, eşyalarını topluyorsun ve buradan çekip gidiyoruz. Her zamanki gibi. Yapamam. Yapacaksın. Çünkü Hakan'ın diğerlerinden hiçbir farkı yok. Oyun bitti. Aşk bize göre değil minik kelebeğim. Gidiyoruz.